Evet, sonunda yeni bir Superman filmi izleyebildik. Ben süper kahraman filmlerini çok severim. Özellikle çocukluğum Spider-Man, Batman, Superman ve Justice League'in animasyon serilerini izleyerek geçti. O yüzden Superman gibi bir film benim için çok önemliydi. Ama sadece animasyonlara ve çizgi romanlara olan hayranlığımdan dolayı değil. Hem DC'nin son 10 senedeki durumundan rahatsız olduğum için hem de genel süper kahraman filmlerinin aşırı tek düzleşmesinden dolayı bu filmin çıkışı benim için ciddi bir önem arz ediyordu. Süper kahraman filmlerini benim gibi uzun süredir takip edenler bilir ki hem Marvel hem de DC uzun bir süredir doğru düzgün ayakta duramıyordu. Hele ki DC. What the hell is this? 2013'te Zack Snyder'ın yönettiği Man of Steel ile Marvel sinematik evrenine rakip olacak bir evren yaratmaya çalıştılar. Sonra sırf Marvel'a yetişme amaçlı karakterlerini çok aceleye getirip izleyicilerin çok da beğenisini toplayamadılar. Ben şahsen Zack Snyder'ın yaptığı üçlemeyi yine fena bulmuyordum. Özellikle Man of Steel'in Superman'i daha farklı açıdan ele alması bayağı hoşuma gitmişti. Ama ne yazık ki genel kanıda yeterince ilgi toplayamadı bu filmler. Sonrasında ise DC daha da işi çamur edip sadece rastgele filmler atmaya başladılar. Ve bu durum DC sevenleri bu evrenden iyice soğuttu. Cidden uzun süredir bu da iyi bir filmmiş ya diyeceğim tek DC işi The Batman filmiydi. Ki kendisi en sevdiğim süper kahramandır. Ama o da DC'nin kendi evreni içinde değildi. O yüzden özellikle benim de hayalim olan MCU gibi kendi içinde devamlılığı olan bir evren heyecanı bayağı silinmeye başlamıştı. Marvel tarafından da Endgame sonrası aynı şekilde filmlerin kalitesinde ciddi bir düşüş yaşanmaya başladı. Ve bu da şu an çok kullanılan terim olan süper kahraman yorgunluğunu getirdi. Yine de en azından Marvel tarafında devamlılık görebilmiştik. Ama benim gibi kendini DC evreni ve karakterlerine daha yakın hissedenler için son 10-12 sene sürekli umutsuzlukla geçti. O yüzden 2023 yılında James Gunn'ın evrene reset atacağını ve tüm karakterleri sıfırdan ele alacağını duyduğumda bir çekmiştim. Çünkü DC'nin cidden ihtiyacı olan buydu. Ve ne kadar Henry Cavill'ın Superman'ini görmeyeceğimize üzülmüş olsam da bu başlangıç için umutluydum. Bu duyuru yapılalı 2 sene oldu. Ve film çıktı. Ve ben bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki bu film olmuş. Hatta çok güzel olmuş. Özellikle DC'nin Superman gibi bir karakteri 12 sene boyunca kenarda tutması gibi bir saçmalıktan sonra o kadar rahatladım ki bu film yapıldığı için cidden çok mutluyum. Benim gibi Justice League ve Superman animasyon serisiyle büyüyenler için bu film biçilmiş kaftan cidden. Çünkü filmi izledikten sonra bu tarz bir Superman'i ne kadar özlediğimi fark ettim. Man of Steel filminin Superman yorumunu sevsem de o kadar unutmuşum ki Superman gibi bir karakterin neyi temsil ettiğini. Sağ olsun bu film bana bunu tekrar hatırlattı. Çünkü buradaki Superman cidden Superman'de. Hatta biraz iddialı olacak ama sinemada izlediğim en iyi Superman'di benim için. Bakışları, sesi, duruşu, hareketleri direkt Superman'den beklediğim o umut simgesinin direkt karşılığı oldu benim için. O yüzden David Corenswet film boyunca benim için cidden Superman'di. Karakteri canlandırmak için harika bir oyuncu seçimi olmuş ve Henry Cavill senden de özür dilerim ama yani David'in Superman'i benim favorim oldu. Şimdi filmin konusuna gelirsek, film Superman'in kariyerinin 3. yılında başlıyor. Ve dünya Boravia ve Yarhan adında 2 tane bu evren için yaratılmış olan ülkenin savaşını konu alıyor. Ve Superman de bu meseleye karışmasıyla daha ön plana çıkıyor. Ve Superman'in de bu savaş içinde zarar gören insanları düşünmesi ve eleştirilere rağmen o insanları kurtarmaya çalışması karakterin ne kadar da içten ve tamamen iyi niyetli olduğunu gösteriyor. Özellikle bu filmde en çok dikkat ettikleri şey Superman'in dövüşürken ne kadar dikkatli olması. Karşısındaki düşmanla sadece dövüşmüyor, etrafındaki canlılara gelecek zararı da düşünüyor. O yüzden her dövüşünde bir gözü de etrafındaki canlılarda oluyor. Mesela karşısındakine yumruğu atıyor ama o darbenin etkisi fazla olmadan etraftaki insanları dövüşü bırakıp hemen kurtarmaya gidiyor. Hatta gidip bir sincabı bile kurtarıyor. O kadar farkındalığı olan bir karakter etrafındakilere. Ve bu da aslında kendisini aşırı tutmasını sağlıyor ve biraz alıştığımızdan daha çok dayak yemesini sağlıyor. Ama ben bu tercihe şahsen bayıldım. Karakterin bu kadar dikkatli olması ve gücünü bu yüzden sürekli tutması onu insanlaştırıyor. Ki zaten James Gunn'ın amacı bu filmde Superman'i direkt insanlaştırmak. Man of Steel gibi insanlar arasında bir tanrı değil. Superman de en az herkes gibi insan ve film bunu cidden çok kaliteli şekilde anlatıyor. Hem Clark olarak hem de Superman olarak yapıyor film bunu. Ve evet, film Clark ile Superman arasındaki farkı çok güzel veriyor. En son aralarındaki bir farkı Christopher Reeves'in Superman'inde gördüm. Ama keşke Clark biraz daha fazla kullanılsaydı çünkü Superman'e göre Clark sahneleri bayağı bir az aslında. Ama dediğim gibi genel açıdan Superman karakterini çok beğendim.
Videonun ilerisinde biraz daha konuşacağım kendisine ama şimdi biraz yan karakterlerden bahsedeyim. Superman harici en önemli karakter tabii ki de Lois Lane. Yani Lois olmadan bir Superman filmi de olmaz. Çünkü birbirlerini tamamlayan iki karakterler bunlar. Ve Lois Lane'i de çok beğendim. Hem Clark ile olan kimyaları harika seviyede verilmiş hem de o inatçı gazeteci kişiliği de gayet yerinde olmuş. Clark ile daha ilişkilerinin başlarında ve kendilerince çözülmesi gereken sorunları var bu karakterlerin ama film boyunca ilişkileri çok güzel şekilde verildiği için güzel şekilde de sonuca bağlanıyor bence. Aralarındaki dinamik tam olması gerektiği gibi. Lois'in kendi araştırmacı kişiliğine de bayağı bir yer verilmiş. Hatta bence bu Lois de olabilecek en iyi Lois Lane olmuş. O yüzden Lois'in sahnelerini de izlerken çok keyif aldım. Superman'in dünyadaki ebeveynleri olan Martha ve Jonathan Kent de bu filmde yer alıyor. Çok az sahneleri var ama o sahnelerde büyük ihtimalle filmin en duygusal sahnelerinden biriydi. Çünkü ben izlerken bayağı bir duygulandım. Artı olarak filmin tek süper kahramanı Superman değil. Bir de ona arada yardıma gelen Justice Gang adında bir ekip var. Bu ekibin içinde Guy Gardner'ın Green Lantern'ı, Mr. Terrific ve Hawkgirl var. Fragmanda bu karakterleri ilk gördüğümde filmin çok fazla karakteri olacağından ve Superman'in yeterince gösterilmeyeceğinden korkmuştum. Ama böyle bir durum yok neyse ki. 3 karakter de gayet iyi şekilde kullanılıyor ve hepsi de izlemesi gayet keyifli karakterler. Zaten James Gunn çoklu karakterlerle iyi baş edebiliyordu, o yüzden bu yandan bir korkum yoktu. Sadece Superman'in zamanından çok çalarlar diye korkmuştum. Ama dediğim gibi hem öyle bir durum yok hem de geldiklerinde de beni bayağı eğlendirmeyi başardılar. Özellikle Mr. Terrific'in olduğu her sahne izlemesi en keyifli olan sahnelerdendi. Umarım James Gunn ona da özel bir film falan hazırlıyordur çünkü daha fazla Mr. Terrific görmek isterim. Cidden bayağı komik bir karakterdi kendisi. Bu karakterler dışında bir de Krypto var. Superman'in köpeği. Yani tam olarak köpeği değil ama köpeği gibi diyelim. Ve o da cidden ihtiyaç olduğu yerlerde gözüküyor. Yani sırf aşırı tatlı diye 2 saniyede bir seyircinin gözüne sokulmuyor. O ayarı çok beğendim o yüzden ve cidden kendisi de bayağı tatlı zaten ve huysuz bir köpek. Bir de üstüne Krypton gücü olunca çok eğlenceli sahneler çıkartıyor ortaya. Bir de en son olarak kendisini çok duymadığım Metamorpho karakteri var. Bu karakter biraz daha filmin duygusal yönden vuruyor ama bununla ilgili şikayetim biraz daha fazla gözükmesi olabilirdi. Çünkü gerçekten ilginç bir karakter ve daha fazla görmek isterdim kendisini. Ama olduğu sahnelerde güzel. Ve tabii her filmin en önemli kısmı olan kötü adam. Bu filmde de Lex Luthor filmin baş kötüsü ve cidden Superman'e olan nefretini verebilmişler. Yani o kıskançlığını iliklerinize kadar hissettiriyor. Nicholas Hoult da inanılmaz oynuyor bu karakteri. Lex Superman'le olan her sahnesinde Superman'in damarına basmayı çok iyi biliyor. Where's the dog? Ve cidden izlerken özellikle spesifik bir sahnede kendisinden nefret ettirmeyi başarıyor. Yani Lex'i de gayet beğendim. Diyebileceğim en negatif şey belki biraz nefretindeki motivasyonu. Çünkü film Superman'in kariyerinin 3. senesinde başlıyor dediğim gibi ve bu yüzden de Lex'in spesifik olarak neyden dolayı bu nefretinin geldiğini çok göremiyoruz. Ama adam öyle bir nefret ediyor ki zaten spesifik bir nedene ihtiyacı yok gibi. Kendince anlattığı bir sebebi var. Bana da o yeterli geldi aslında. O yüzden Lex de bence gayet kaliteli bir kötü adam olmuş. Ayrıca şundan kısaca bahsedeyim, ben Jimmy Olsen karakterini de çok beğendim. Hatta çizgi romanlara en yakın karakter aralarından Jimmy Olsen olmuş diyebilirim. Aksiyon sahneleri ve CGI kalitesine gelirsek fragmanları ilk izlediğim zaman hem aksiyonda hem CGI'de biraz gariplik olduğunu düşünmüştüm. Ama filmin kendisini izlediğimde bu durumun olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle James Gunn hem sinematografide hem de aksiyon sahnelerinde Guardians of the Galaxy filminde olduğu gibi çok güzel görüntüler vermeyi başarmış. Aksiyon sahnelerinde kamera hareketleri çok dinamik ve bu da beni aksiyon sahnelerinin içinde tutmayı başardı. Belli şartlarda cidden sinematografi olarak harika gözüküyorlar. O yüzden filmin kendisi de bu konuda endişelerimi yok etti çünkü izlerken cidden keyif aldım o sahnelerden. Yani aslında kısacası arkadaşlar ben filmden bayağı bir keyif aldım. Superman karakterini bu kadar iyi verebileceklerini tahmin etmiyordum. Çünkü filmin anlatmaya çalıştığı konulardan biri şu an gerçek dünyada olan olaylara bayağı benzer ve Superman'in bu konudaki tepkisini gayet iyi veriyor. Kendisi verdiği kararlar da eleştiriliyor ama Superman'in buna olan cevabı insanlığında yatıyor. Çünkü bu filmde Superman ne olursa olsun doğruyu yapmaya çalışıyor. Ve eleştirilse de film içinde kendi bildiği doğrudan asla geri adım atmıyor. Ve bence bizim seyirciler olarak ihtiyacımız olan Superman buydu. Ne olursa olsun insanlığını kaybetmeyen, sonuçlar ne olursa olsun doğrunun peşinde koşan, başka bir gezegenden gelmiş olsa da onun da en az herkes gibi bir insan olması ve herkes gibi içinde kendince zorlukların olması, üzülmesi, korkması, mutlu olması gibi özellikler. İşte bence bunlar Superman'i Superman yapan etkenler. O yüzden Clark Kent adında bir karakteri var. Çünkü o da aslında kendi işiyle uğraşan bir gazeteci ve dünya için en iyisini isteyen bir karakter sadece. Ve elinde bu kadar büyük bir gücü olmasına rağmen bunu tamamen iyi amaçla kullanması. İşte Superman böyle olmalı. Ve bence biz de yıllarca Superman'in nasıl bir karakter olduğunu unuttuk. O yüzden bu filme bu karakteri tekrardan bu şekilde yansıttığı için cidden çok teşekkür ederim. Cidden rahatladım yani. Belki herkes bu portreyi sevemeyebilir.
Çünkü yıllarca Superman'in daha karanlık ve sözde gerçekçi versiyonlarını izledik. Ama benim açımdan bu filme ihtiyaç vardı. Ve umarım bu evrende aynı bu kalitede devam eder. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Normalde daha oyun videoları üzerine içerikler üretiyorum ama kanalın açıklamasında dediği gibi sarıyorsa videosunu yapıyorum. Ve Superman filmi beni bayağı sardı.